Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Yapılışı hem çok kolay, hem çok pratik, hem de muhteşem lezzeti olan bir kahvaltılık sos yapacağım. Ama bunu sadece kahvaltılık olarak düşünmeyin. Misafiriniz geldi, çayın yanına acil bir şey ikram etmeniz gerekiyor. Saat 5'te karnınız acıktı, çayın yanına bir şey yapmanız gerekiyor. Her an, her zaman yiyebileceğiniz, yapılışı çok kolay, evde bulunan malzemelerle kolay, ucuz ve ekonomik olan bir kahvaltılık bu. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi öncelikle hazırlığımızda bir adet limonu güzelce sıkıyoruz, suyunu alıyoruz. Limonlu çok lezzetli oluyor. Mutlaka limon koymalıyız. (2-3 yemek kaşığı cevizi bıçağımla ufak ufak kesiyorum, dilimliyorum. Bunu rondodan geçirmek istemiyorum çünkü biraz ceviz içinde kendini belli etsin, dişe gelsin, tamamen sosla karışmasın diye. Siz de böyle yaparsanız daha lezzetli olur. Cevizlerimizden sonra son olarak şöyle ufak 2-3 dilim kadar kuru ekmeğim var. Ekmeğin bayat olması daha lezzetli yapıyor. Ben hususi bunun için ekmeğimi bir gün beklettim, kuruttum ki bu kahvaltılıkta güzel bir şekilde oluşsun. Şimdi robotumu çıkarttım. Bu ufalttığım ekmeklerimi robotumdan biraz geçireceğim. Daha sonra diğer şeyleri ilave edeceğim. Ekmeklerim ufaldılar. Şimdi 4 diş sarımsağımı atıyorum. Sarımsaksız asla olmaz bu kahvaltılık. Lezzeti olmaz arkadaşlar. 3 yemek kaşığı da biber salçam var. Tatlı biber salçası ama siz acı da kullanabilirsiniz. Ve en sonda biraz zeytinyağı koyacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Bir daha çalıştıracağım şimdi makinamı. Şimdi limon suyumu koyuyorum. Hem de makinam suyla birlikte daha güzel çalışacak. Çekmeye devam ediyorum. Şimdi karıştırdığım malzemelerimi bir kasımın içerisine aldım. İçine bu kestiğim cevizlerimi atıyorum. Dediğim gibi cevizleri son aşamada atalım ki dişe dokunur bir şekilde olsun. Diğer malzemelerle iyice geçip de erimesin. O yüzden son aşamada koyuyorum. Bir 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum. Baharat olarak bir çay kaşığı paprika, bir çay kaşığı da kekik koyuyorum. Tuz koymuyorum çünkü benim biber salçam tuzluydu. Bazıları çok tuzlu oluyor. O yüzden dengelenmesi için tuz koymuyorum. Siz kendi salçanıza göre karar verin. Son olarak bir yarım yemek kaşığı daha tekrar zeytinyağımı koydum ve karıştırıyorum. Nasıl güzel koktu size anlatamam burası şu an. Tam bir çemen, sucuk tarzı bir lezzeti, bir kokusu oluyor arkadaşlar. Yapmamış olanlar, daha önce denememiş olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Kendi kahvaltılık soslarınızı kendiniz yapın. Malum ekonomi çok bozuk. Her şey çok pahalı. Bu kahvaltılık soslar marketlerde inanılmaz fiyatlarda satılıyor. Ve inanın bu kadar güzel malzeme koyulup da hem böyle hijyen hem bu kadar doğal değil. Kendinizin yapması daha iyi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bütün malzemeyi iyice birbirine geçirdim. Ve sosum hazır. Şimdi servis edelim. Ekmeğimize sürelim ve görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nefis kahvaltılık sosumuz hazır. Sizin için şöyle ekmeğe de sürdüm. Bakar mısınız? Bu sosun lezzetli olmamak gibi bir şansı yok. Çok lezzetli.
Bir tane böyle ufak kavanozuma koydum. Ağzını kapatacağım ve daha sonraki gün tüketmek için. Bunu da şimdi hep beraber çayın yanında yiyeceğiz. Umarım siz de evlerinizde denersiniz. Çünkü şipşak 5 dakikada hemen hazırlanıyor. Evde bulunan malzemelerle. Çok da lezzetli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Heyecanla çok merak ediyorum. Denediniz mi? Beğendiniz mi? Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.